Bu videoda özellikle senaryo yazarken kullanabileceğiniz hikaye anlatıcılığının olmazsa olmazı bir terimden bahsedeceğim. Çehov'un silahı. Bir sinemacı bize bir hikaye anlattığında filmde gösterdiği her şey ya da verilen tüm diyaloglar öykünün bütününe hizmet etmelidir ve gerekli olmalıdır. Bu ilke Çehov'un silahı olarak bilinir. Anton Çehov'un silahından öğrenebileceğimiz çok şey var. Rus hikaye yazarı Anton Çehov kısaca şöyle söylüyor. Birinci bölümde duvarda bir tüfek asılı diyorsan, ikinci ya da üçüncü bölümde bu tüfek mutlaka patlamalıdır. Eğer ateşlenmeyecekse tüfek orada asılı durmamalıdır. Bir diğer deyişle ve başka mektuplarında açıkladığı kadarıyla da hikayeyle alakası olmayan her şeyi çıkarın. Çehov'un silahı kavramı genellikle gerçek bir silahla örneklendirilir. Ama asla yalnızca silahlarla ilgili bir kavram değildir. Bu kavram çok küçük bir nesne ya da filmin içinde geçen bir diyalogla da ifade edilebilir. Örneğin A Quiet Place filmine bakalım. A Quiet Place, Sessiz Bir Yer filmi, Çehov'un silah kavramını basit bir çivi ile mükemmel bir şekilde kullanır. Önce silahı doldurur ve bunu seyirciye gösterir. Sonunda silah ateşlenene kadar gerilim oluşturur, silahı gösterir ve patlar. Kanalda film incelemesini de bulabileceğiniz Hereditary filmine baktığımızda Çehov'un silahını bu kez diyalog yoluyla görüyoruz. Annenin kızının fındık alerjisinden bahsettiği basit bir diyalog sahnesiyle Çehov'un silahı doldurulur. Oldukça sıradan bir an olmasına rağmen bu diyaloğun kasıtlı ve ileride karşımıza çıkacak bir şekilde verildiğini biliyoruz. Silah dolduruldu ve şimdi ateşlenmesini bekliyoruz. Filmi hatırlarsanız alerjinin kendini gösterdiği an büyük bir felakete sebep oluyordu. Sinematekteki derslerde öğrencilerime de anlattığım gibi sinema ile ilgili tüm prensipleri bildiğiniz zaman eğer hikayenize uygunsa bunları kasıtlı bir şekilde tersine çevirip yıkmak da büyük bir etki yaratabilir. Mesela Funny Games seyircinin istediklerini vermemekte ısrarcı ve seyirciyle oyun oynayan bir film olduğu için Çehov'un silahını çok kasıtlı bir şekilde gösterir. Anne oğluna teknede ihtiyacı olduğu için keskin bir bıçak veriyor ve anne diyalogla da destekleyecek bir şekilde bıçağı tekrar görmek istediğini söylüyor. I'd like to see it again. Okay. Tam da filmde ihtiyacı olan şey. Ve daha sonra kasıtlı bir şekilde bıçağın teknede düştüğünü ve unutulduğunu görüyoruz. Çehov'un silahı filmin başlarında böylece dolmaya başlıyor ve sabırla ne zaman patlayacağını beklemeye başlıyoruz. Finalde binbir türlü işkenceden sonra katillerimiz anneyi bağlar ve onu tekneye götürür. Bu noktaya kadar tüm umutlar kaybolmuştu ama daha sonra annenin filmin başında yani 1,5 saat önce oğlunu hatırlattığı bıçağı anne ile birlikte fark ediyoruz ve Çehov'un silahı ateşlenmek üzere. Ama bildiğiniz gibi bu filmde işler pek de beklediğimiz gibi ilerlemiyor. Funny Games, film türlerinin ve yaygın klişelerin bir eleştirisi olduğu için seyirciyle sürekli oyun oynuyor, beklentilerini yenik düşürüyor ve kuralları yıkıyor. Çehov'un silahını etkili bir şekilde kullanmak için 3 noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi görünürlük. Görünürlük, Çehov'un silahı olarak kullandığınız kavramı ne kadar açık bir şekilde sunduğunuzdur. Bu kavramı dramatik bir müzik eşliğinde oldukça yakın bir planda mı veriyorsunuz yoksa odaklanmadan hızlıca gelip gitmesine izin mi veriyorsunuz? So we're just gonna ignore the bear. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. It's a bear. İkincisi alaka düzeyi. Yani bu silahın hikayedeki önemi. Bu silah ateşlendiğinde neye yol açacağı seyirci için yeterince açık ve net mi? Yoksa alaka düzeyi çok daha sonra ortaya çıkacak bir gizem mi? Buna karar vermeniz gerekiyor. Üçüncü noktaysa hız. Bu da Çehov'un silahını doldurduktan sonra ne kadar hızlı ya da ne kadar yavaş ateşleyeceğiniz. Hemen tetiği çekiyor musunuz yoksa seyirciyi şüphe içinde mi tutuyorsunuz? Dediğim gibi Çehov'un silahı silahlarla ilgili bir kavram değil. Konu ve karakterler gibi çeşitli unsurları ayarlamak ve mesajı en net şekilde vermek için bir araçtır.
Yönetmenler için senaryoyu detaylandırırken Çehov'un silahını her sahnede takip etmek oldukça faydalıdır. Her sahnedeki aksesuarı ya da öğeyi sanat departmanıyla dikkatli bir şekilde etiketleyip çekim listesinde bunu belirtebilirsiniz. Yani duvara silahı ne zaman astığınızı bilirseniz patlayacağı zamandan da o kadar emin olabilirsiniz. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Başka hangi filmler Çehov'un silahını enteresan bir şekilde kullanıyor? Siz de bunları yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bu video gibi birçok sinema dersi videosuna katıl butonuna tıklayıp online sinema atölyesi kategorisine üye olarak ulaşabilirsiniz.